Merhabalar kıymetli dostlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle asma yaprağı 3 farklı şekilde uzun süre nasıl saklanır sizlere onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle ben asma yapraklarımın sap kısımlarını aldım. Bakın yapraklarım da çok güzel. Tam zamanı, tazecik. Yapraklarımı büyüklüklerine göre ikiye ayırdım. Küçük olan yapraklarla etli sarma yapacağım. Büyük olan yapraklarla da zeytinyağlı sarma yapacağım. Bu şekilde yapraklarınızı hem ziyan etmemiş oluyorsunuz hem de size ayrıyeten kolaylık sağlamış oluyor. Öncelikle kavanozda asma yapraklarımı nasıl saklıyorum sizlere göstermek istiyorum. Şöyle kenarlardan katlıyorum ve sıkıca sarıyorum. Sarmış olduğum yaprağı kuru bir kavanoza yerleştiriyorum. Yaprakları ister ters tarafıyla isterseniz yüz tarafıyla sarabilirsiniz. Çok pratik ve kolay bir yöntem. Sizlere de tavsiye ediyorum. Yaprakları 8-8 ayırdım. Hazırladım. Ve bu şekilde sarıp kavanozuma bir güzel yerleştiriyorum. Hava almayacak şekilde sıkı yerleştirmeniz önemli. Bu arada yapraklarınız da kavanozunuzun da kuru olması önemli. İster yatay koyun, ister dik koyun. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde sarıp kavanoza yerleştirebilirsiniz. Bu arada bana destek olmak için kanalıma abone olursanız, yine emeğe saygı, beğeni ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bakın çok sıkı bir şekilde yerleştiriyorum. Boşluk kalmayacak şekilde. Bu şekilde tüm kavanozumuzu doldurana kadar yapraklarımızı sarıp yerleştirmeye devam edelim. Çok kalabalık bir aile değilseniz kavanozlarda saklamak daha güzel oluyor. Hemen bir yemeklik çıkartıp sıcak suyla ıslatıp hemen sarmanızı sarabiliyorsunuz. Üst kısma daha az katlı koyarsanız tam dengelemiş olursunuz. Bakın kavanozumu doldurdum. Hiç boşluk kalmadı. Kavanozunuz için hiç kullanmamış olduğunuz bir kapak kullanın. İyice kapağını sıkıca kapatın. Daha sonra ters çevirin ve bir gün bekletin. Şimdi sizlere ikinci bir yöntem göstermek istiyorum. Cam kavanozlar çok fazla yer kaplıyor diyorsanız eğer, yine pet şişelerde de asma yapraklarınızı saklayabilirsiniz. Pet şişenizin kuru olmasına dikkat edin. Eğer ıslak olursa yaprağınızı bozar. Pet şişede saklarken pet şişenin ağzından girecek şekilde sigara böreği sarar gibi sarıyorum. Pet şişeye yerleştiriyorum. Yine bu da pratik ve kolay bir yöntem. Kesinlikle bozulma olmuyor. Yapraklarınızı pet şişenin içine koyduktan sonra şöyle bir aparattan faydalanarak aşağıya doğru bastırıp havasını çıkartabilirsiniz. Endişelenmeyin, kesinlikle yapraklarda parçalanma olmaz. Hiç özenmeden, endişe etmeden hızlı hızlı sarıp pet şişenin içerisine yapraklarla doldurabilirsiniz. Yaprağınızı farklı farklı yerlerden koyun ki boşluk kalmasın. Pet şişenin her tarafına aynı şekilde yaprak gelsin. Hatta şöyle biraz bastıralım. Yine üst kısımlarda az az kıvırırsanız daha sağlıklı bir şekilde pet şişenizin içine her tarafın aynı oranda olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle kenarlara doğru bastırın.
İnanın altın sarısı renginde, bekledikçe sararıyor ve muhteşem bir yaprak elde ediyorsunuz. Çok güzel saklamış oluyorsunuz. Bakın pet şişemizi tamamıyla doldurduk. Kapağını kapatalım ve bir kenara koyalım. Kıymetli dostlar, sıra geldi salamura yaprak nasıl yapılır ve nasıl saklanır. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Ben yine demet demet hazırladım. 8-8. Öncelikle yapraklarımı şöyle bir sıra yerleştiriyorum. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı işlemden geçmemiş tuz ilavesi yapıyorum. Daha sonra tekrar yapraklarımı üzerine diziyorum. Yani tek tek haşlamanıza gerek yok. Çok kolay ve de çok pratik bir yöntem. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Yine üzerine tuz ilavesi yapıyorum. Ve üzerine tekrar yaprak yerleştiriyorum. Tuzun fazla olmasından korkmayın. Çünkü sarmadan önce ıslatıp tuzunu alıyoruz. Böylelikle sıkıntı olmuyor. Ben 2 litre suya 3 yemek kaşığı tuz kullandım. Hemen üzerine sıcak suyu döküyorum. Tuzu önceden eritmenize gerek yok. Bakın yapraklarım hemen sararmaya başladılar. Salamura yaprak tuzu seviyor. Bazıları önceden tuzla suyu eritiyorlar ve yumurta testi yapıyorlar. Hiç yumurta testine falan yapmanıza gerek yok. Yıllardır yaptığım, memnun kaldığım bir yöntem. Tuz içinde eriyecek, bazı kısım erimeyebilir, hiç sıkıntı etmeyin. Islatmış olduğum yaprakların üzerine şöyle bir tepsi yerleştireceğim. Bu şekilde tamamıyla suyumuz soğuyana kadar yapraklarımızı bekletelim. Kıymetli dostlar, salamura yapraklarımı tuzlu sıcak suyun içerisinde suyu tamamıyla soğuyana kadar beklettim. Bakın o kadar güzel sarardılar ki tek tek haşlamanıza hiç gerek yok. Hemen şöyle demet demet alacağım. Kavanozumun içine yerleştireceğim. Dilerseniz sizler daha büyük kavanozlara veya farklı kavanozlara koyabilirsiniz. Göstermiş olduğum 3 yöntem de gerçekten garantili bir yöntem. Kesinlikle bozulma yapmaz. En az 2 sene bozulmadan yapraklarınızı kullanabilirsiniz. Yine yaprak alırken yaprağın taze olmasına ve de ince olmasına dikkat edelim. İnce yaprağın sarması çok güzel olur. Şöyle bastıra bastıra elimle yapraklarımı kavanozun içerisine yerleştireceğim. Tuz oranını suyun tadına bakarak da ayarlayabilirsiniz. Kavanozum iyice dolana kadar yapraklarımı yerleştirdim. Yapraklarımın üzerine şöyle bir çay kaşığı kadar tuz koyuyorum. Daha sonra şöyle bir çubuk yardımıyla yapraklarıma destek sağlayacağım. Suyun yaprakların üzerinin geçmesi gerekiyor. Bu arada hiç kullanılmamış kavanoz kapağı kullanacağım. Sıkıca ağzını kapatacağım. Ve kavanozumun sızdırıp sızdırmadığına dair ters çevirip bir gün bu şekilde bekleteceğim. Kıymetli dostlar, 3 farklı yöntemle asma yaprağı nasıl saklanır uzun süreli sizlere göstermeye çalıştım. Sizlere hangi yöntem daha kolay geliyorsa o yöntemi kullanabilirsiniz. Ben 1 kilo asma yaprağından bu kadar
yaprak elde ettim. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah'a emanet olun.